Günaydın. Günaydın. Herkese selamlar. Yepyeni bir videodan, yepyeni bir günden hepinize merhaba. Yepyeni bir şehirden hepinize merhaba. Bugün Neredeyiz? Roma'dayız. Aslında biz 2 gündür Roma'dayız ama Vatikan'ı falan çektik. Orası başka bir ülke. Bundan sonra gelecek dünyanın en küçük ülkesi. Şimdi ilk defa Roma'yı adam akıllı gezmeye başlayacağız. Bugün Roma'nın en güzel, en turistik yerlerini gezeceğiz. Oralar hakkında böyle bilgiler edineceğiz. Size de böyle güzel olanlardan süzüp anlatacağız. Eğer ilk defa Roma'ya geliyorsanız havalimanında ineceksiniz muhtemelen ve havalimanından merkeze gelmek için ucuz yolda 2 tane seçeneğiniz var. Bu 2 seçeneklerden biri tren, diğeri de otobüs. Doğru. Trenlerin de bir pahalısı bir ucuzu var. Allah. Bir dakika. Gitmeyin. Şimdi zaten daha video yeni başlıyor. Bilgi karışıklığı olmuş. Daha doğrusu bizim kafamızda şimdi daha da netleşti. Daha güzel anlatalım. Şimdi Fiumicino havaalanından görece şehir merkezi Termini veya otobüs istasyonu olmak üzere 2 farklı tren var. Otobüs istasyonu yine görece bir tık daha şehir dışında. Görece diyorum çünkü Termini ile o otobüs istasyonu arasında 10 dakikalık bir mesafe var. Otobüs istasyonunun adı neydi? Tiburtina. Tiburtina. Eğer otobüs istasyonuna gitmek isterseniz 8 euro tren bileti. Ama eğer Termini'ye yani daha şehir merkezi bir yere gelmek isterseniz 14 euro. Bu dediğim gibi Termini ile otobüs istasyonu arası 10 dakika. Yani otobüs istasyonuna gidip oradan hemen otobüsle şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Çünkü Termini'den yine yürümeniz gerekiyor gitmek istediğiniz ana turistik atraksiyonlara. Onun haricinde bir ekstra bilgi. Eğer bavulunuz varsa ve bunu bir yerde depolamak istiyorsanız, bütün gün bavulla dolaşmak istemiyorsanız Termini'nin tam karşısında bavullarınızı bırakabileceğiniz yerler var. En uygunu çanta başına 5 euro olan bir yer. Onun da adını Hazal koyar. İnternetten online alırsanız çanta başına 5 euro. İnternetten Orada hemen oradan alırsanız da 6 euro. 9'da açılıyor diyor ama biz 8.40 gibi gittik. Adam oradaydı, alıyordu çantaları. Akşam 7'ye kadar. Aklınızda olsun. Otobüs seçeneğimiz de var demiştik hatırlarsanız. Onlar da görece merkez olan Termini'ye direkt gidiyor. Tiburtina'ya gitmiyor. O da aklınızda bulunsun. Evet. Şimdi kaldığınız yerden devam. Havaalanından çıktıktan sonra bayağı bir yürüyorsunuz. Olabildiğince havalimanının sonuna doğru yürümeye çalışın. Çünkü erken çıkarsanız bu sefer ben nereye çıktım, kayboldum falan diye düşünebilirsiniz. Aralarda da bu metroya iniyor gibi gözüken yerlerden inmeyin. Çünkü onlar metroya falan gitmiyor. Onlar başka bir şey. Çıkış orada değil. Olabildiğince çıkış yazılarını sonuna kadar takip edin. Zaten bir yerden sonra bütün kalabalık bir noktada böyle merdivenden aşağıya iniyor. Oradan ineceksiniz. Oradan bavul alma yerleri var falan. Oradan çıktıktan sonra yolu takip edin. Direkt otobüs terminali ile havaalanı terminali dip dibe gibi. Aynen. Bir tane otobüs terminali alanı yapmışlar sadece merkeze gitmek için. Evet, otobüs fiyatı da 6 euroydu. Ve 15-20 dakikada bir kalkıyor. Çok rahat bulursunuz zaten. 45 dakikada merkeze varıyor. Evet. Burası bir benzin istasyonu. Ben bu kadar küçüğünü görmemiştim. Serhat genelde böyle oluyor dedi ama ben denk gelmemiştim. Bu kadar ufağına en azından. Benzin fiyatlarını da merak ediyorsanız. Bu şekilde. Evet, Serhat Bey geliyor. Kahvaltısını etti. Buyurun, ne vereyim ablama? Bana bir 3 litre dizel istiyorum. Dur bakın bunun ödemesini... Ya Avrupa'da bunlardan çok var arkadaşlar. Parayı buradan ödüyorsunuz. Kredi kartınızdan otomatikman mesela 50 euroluk bloke koyuyor. Zaten 50 euroya bir depoyu genellikle dolduruyorsunuz. Geliyorsun buradan benzinini koyuyorsun. Sonra aldığın kadarını karttan çekiyor. Kalan parayı serbest bırakıyor. Ama tabii bunun böyle yol kenarında olması çok güzel. Yani küçücük olması ilginç. Şehir içi ulaşımını nasıl sağlıyoruz? Şimdi bizden önce normal insanlar nasıl yapıyor onu anlatayım. Otobüs biletleri 1,5 euro. Sanırım onlu biletler var. 10 tane bilet aldığınızda daha uygun bir fiyata bilet alabiliyorsunuz. Onun haricinde günlük, 2 günlük falan biletler var ama onlar pahalı opsiyonlar. Ama biz Bize- onunla bileti görememiştik trende alırken. Acaba onlar trende? Bize zaten böyle evsiz bir abi yardımcı oldu para Evet. almak için. Biz biraz korktuk ama herif çok iyi niyetliydi. Güzel bir iş planı. Gerçekten. Geliyor size bu makineyi nasıl kullanacağınızı anlatıyor. Paranızı alıyor, koyuyor falan.
Ondan sonra para istiyor tabii karşılığında ama makineyi sökmek için iyi çünkü eski bir makine. Tam bilemiyorsun nereden yapacağını. Abi iyi bir noktada iş bulmuş aslında. Evet, biz nasıl sağlıyoruz ulaşımımızı? Evet, biz nasıl sallıyoruz? Şimdi tribünlere mi oynayacağız, gerçeği mi söyleyeceğiz? Gerçeği Kişi başı söyleyelim. birer tane mi yoksa? Gerçeği söyleyelim ya, ne olacak? Ya burada çok fazla bisiklet, scooter göreceksiniz. Biz scooterlara bir bakalım dedik. Sonra Dot diye bir marka var. Onun scooter'ı çok mantıklı geldi. Çünkü önüne telefonu koyabiliyorsunuz. Diğerlerinde o özellik yok. Önüne telefonu koyup gideceğin yeri görebiliyorsun. Ve bayağı büyük. Yani böyle 2 kişi rahat binebiliyorsunuz. Biz dedik ki biz bunun 30 günlük unlimited olanından alalım. 9 euro, 10 euro. Ondan sonra her kullandığında da 1 euro ödüyorsun sadece. Çünkü bizim evimiz Kolezyum'a 15-20 dakika yürüyerek onunla böyle 3-4 dakikada gidebiliyorsun. Gitmek istediğimiz her yere 10-15 dakikada onunla gidebiliyoruz ilk noktaya. Dönüşte de yine aynı şekilde. O yüzden biz scooter aldık, 2 kişi biniyoruz. Ama siz yani güvenli değil. Evet, kesinlikle Güvenli güvenli değil. değil. Serhat beni bir Size kere tavsiye vurdu. etmiyoruz. Serhat bir kere kaldırıma scooterla çıkabileceğini düşündü. Önünde de ben, direğin bana çarptı. Çıktım da Hazal atladığı için yarıda kaldım. Neyse. Öldüm çünkü. Yani güvenli değil. O yüzden size de tavsiye etmiyoruz. Evde denemeyin arkadaşlar. Ulaşım da bu şekilde. Biz şimdi ilk durağımıza gidelim. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şimdi Fiori Meydanı'na geldik ilk durak olarak. Burası öğlen 2'ye kadar böyle marketlerden oluşuyor. Pazar gibi aslında. Bir sürü satıcı var. Rengarenk şeyler satıyorlar. Kıyafetler var, çiçekler var. Yiyecek, içecek, ev eşyaları. Bildiğiniz bir pazar. Bu arada şu etrafta görmüş olduğunuz binaların çoğu eski Roma kalıntıları üzerine kurulmuş evler, barlar, oteller. Ama bu meydanın asıl önemli ve görülmesi gereken şeyi burada görmüş olduğunuz bronz heykel. Bruno'yu bilirsiniz, böyle modern bilimin ilk düşünürlerinden. Kozmos izlediyseniz orada çok güzel Bruno ile alakalı bir kesit vardı. Bilim adamlarına, papalığa ilk karşı çıkan kişiydi. 17 Şubat'ta bu meydanda yakılmış ve daha sonrasında tabi buraya heykelini dikmişler ve her 17 Şubat'ta Bruno'yu burada anıyorlar. Bu bizim için bayağı ilginç bir keşif oldu. Bu meydanı bu yüzden görmek istiyorduk. Şimdi gelin bir market fiyatlarına bakalım. Fiyatlar nasıl? Questa per la bambina, no perché? Che cos'è? Aa, bizim limon şeydi. Vedi, grazie, grazie. Ada vapurlarında satıyorlardı. Biz de inanılmaz etkilenip 3 tane falan almıştık. Bak burada doğrayıp Limon marketteki sıkıcıklarından. gibi. Aa, No, kapat foto, no. çiçekleri böyle miymiş? Çiçekli kabak. Uno. Bir çileğimiz var bence. Buraya döneceğiz çilek için. Aa baksana portakal. Ama bu bilmiyorum. Türkiye'de var mı böyle portakallar? Ben hatırlamıyorum kırmızı portakal. Atik ailesini izleyenler görmüştür. Yurt dışında çokça var tabii ama Türkiye'de çok yaygın değil. Bunlar espresso makineleri, moka potlar. Yani şunlar normal moka pot. Bunlar böyle 2 double shot alabileceğiniz moka potlar. Burada hepsi satılıyor. Fiyatları da 13 euro, 15 euro, 20 euro değişiyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hadi devam edelim. Evet, nereye geldik? Bir çeşme başına geldik. Neden çeşme başına geldik? Çünkü Roma'da suya para vermenize gerek yok. Neden mi? Çünkü böyle doğal sular akıyor. Bu sular kontrol ediliyor. Buradan doldurabilirsiniz suyunuzu ve gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Ben tadını seviyorum. Bence tadı güzel. Başka ülkelerde de içmiştik ama Roma'nın suyu bayağı iyi bence. Soğuk soğuk, bir de çok güzel. Kışın, ay rujum bulaştı. Yazın özellikle çok iyi gider. Bence böyle yanınıza bir tane pet şişe alın ya da normal şeyiniz varsa gördükçe doldurun. Her yerden içebilirsiniz. Evet, şimdi Cas Sant'Angelo'ya geldik. Kutsal Meleğin Kalesi olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Burası mimariden çok hoşlanan bir imparatorun kendisi için yaptırdığı bir kale aslında.
O dönemde en yüksek bina olarak geçiyormuş. Vatikan'la burası arasında Papa'nın yine tehlike anında kaçabilmesi için bir koridor kurulmuş. Herhangi bir tehlike anında Papa buraya rahatlıkla sığınabiliyormuş. Biliyorsunuz Avrupa'yı kasıp kavuran bir veba salgını oldu. On binlerce insan öldü. O veba salgınında dönemin papası halkı Tanrı'ya dua etmek için yürüyüşe çağırıyor. Ve halkla birlikte yürüyüşe çıkıyorlar dua etmek için. Bu kalenin üzerinde bir Mikail'in kılıcını kınına sokarken görüyorlar. Ve bunun artık veba salgının biteceğine ve her şeyin düzeleceğine işaret ettiğini düşünüyorlar. Ve buraya en yukarıya bir melek heykeli dikiyorlar ve adını da Kutsal Meleğin Kalesi olarak değiştiriyorlar. O günden sonra da kale olarak kalıyor ve Orta Çağ'da papaların direkt sığınabileceği bir mekan haline getiriyorlar ve birçok esirleri, ünlü hatta Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan burada esir edilmiş. Şimdi içine girebiliyor muyuz, giremiyor muyuz bilmiyorum ama onun öncesinde şu arkada görmüş olduğunuz köprü yine muazzam. Sadece köprü deyip geçmemek lazım. Üzerinde 10 tane melek heykeli var ve her bir melekte farklı bir kutsal emanet var ve onlar ön plana çıkarılmış. Haç var, İsa'nın tacı var, İsa'nın terini sildiği mendil vesaire. Böyle 10 tane melek yapmışlar ve bu parçaları ön plana çıkarıyorlar. İçeriye giriş 12 euro kişi başı. Biz girmedik. Eğer gelmek isterseniz aklınızda olsun. Ama her ayın ilk pazar günü ücretsizmiş. Evet, Roma'da bu arada çok insan bilmiyor galiba. Her ayın ilk pazarı ya da son pazarı bazı devlet müzeleri ve bazı özel müzeler ücretsiz. Yani eğer gezinizi böyle bir tarihe denk getirirseniz bazı yerlere bilet parası vermeden girebilirsiniz. Buna Kolezyum da dahil. Evet. Şimdi arkada görmüş olduğunuz Vatikan çok yakın zaten. Eğer buraya akşam gelirseniz inanılmaz güzel ışıklandırması oluyor ve manzarası şahane oluyor. Yine aynı şekilde yan tarafta Tiber Nehri akıyor. Buranın da manzarası inanılmaz. Şimdi bir sonraki durağımıza yürüyoruz. Evet, şimdi Agnese Kilisesi'ne geldik. Bu kilisenin çok güzel bir hikayesi var. Beni çok etkilediği için size de bu hikayeyi anlatabildiğim kadarıyla, hatırlayabildiğim kadarıyla anlatacağım. İsa'dan sonra 4. yüzyıl zamanında Agnese adında çok güzel bir kız yaşıyormuş. Ama bu kızın yaşı çok küçükmüş. O dönemin valisinin oğlu bu kızı görünce aşık olmuş. Ama kızın yaşı çok küçük olduğu için de o dönemde paganların bakirelik yemini denilen bir yemini varmış ve bu yemini etmesi istenilmiş. Ama kız Hristiyan olduğu için bunu kabul etmemiş. Bunun karşılığında vali çok sinirlenmiş ve kızı hayat kadını yapmış. Agnese'ye ilk dokunmaya çalışan erkeğin gözleri kör olmuş. Vali bunun karşılığında işte Tanrı tarafından bu kız korunuyor dememiş de demiş ki bu kız cadı. Arkamızda görmüş olduğunuz kilisenin olduğu yerde yaktırmaya kalkmış çıplak olarak. Ama bir anda Agnese'nin saçları uzamış, çıplak bedenini kapatmış ve alevlerin vücudunu yakmasını saçları engellemiş bir şekilde. Sonra bunun üzerine bakmış, yine öldürememiş. Vali kızın Agnese'nin kafasını kesilmesini emretmiş ve öyle öldürmüş. Kızın öldüğü yerde de şu anda bu kilise inşa edilmiş ve içeride de o anı tasvir eden bir heykel var. Gelin onu görelim. Evet, şimdi birazcık kısık sesle konuşacağım. Çünkü burası çok sessiz. Kilise inanılmaz etkileyici, içi gerçekten çok görkemli. Kiliseden girdiğinizde, sağa doğru döndüğünüzde size bahsettiğim Agnese'nin heykelini göreceksiniz. Saçaklı gibi duran şeyler ateş ve saçları uzamış bir vaziyette duruyor. Yukarıda 2 tane melek heykeli var. Meleklerin elinde de şehitliği temsil eden palmiye ve çiçekler yapılmış taç var. Bu şekilde resmedilmiş. Çok güzel. Evet, şimdi Agnese Kilisesi'nin tam karşısında bu meydan var. Kocaman bir meydan. Zamanında hipodrom olarak tasarlanmış, klasik yarışlar burada yapılıyormuş. Hatta zaten şekli de böyle, evlerin şekli de hipodrom gibi. Ortada da burada 3 tane çeşme var. Bir başında, bir ortasında, bir sonunda. En meşhuru bu çeşme
Bernini abimiz tarafından yapılmış yine. Bernini burada imzasını atmış. 1651 yılında yapmış. 4 kıtadaki 4 büyük nehri temsil ediyor. Bunlardan en zengini tabii ki Amerika. Arkamda görmüş olduğunuz paraların üzerinde yatan heykel Amerika'daki Rio del Plata nehrini temsil ediyor. Bu taraftaki Avrupa'daki Tuna nehrini temsil ediyor. Benim yorumum Avrupa'nın rahatlığından dolayı sırtını dönmüş millete oturuyor, rahat rahat heykele bakıyor. Sanat sepet peşinde. Sepeti kısmını silersin. Bir diğer tarafında Asya kıtasından Ganj Nehri var. Ganj Nehri'ni temsil ediyor. Ve onun yanında da Afrika'daki Nil Nehri var. Ama o zamanlar Nil Nehri'nin nerede başladığını bulamamışlar. Çok sonradan bulunuyor Nil Nehri'nin nerede başladığı. O yüzden onun başı gözükmüyor. Başı kapalı bir şekilde heykelde. Bayağı güzel tasvir etmiş ya. Bernini abimiz bu işi biliyor. Roma'da böyle gezmeniz gerekiyor bu arada. Çok kalabalık. Ben hemen önüme astım Ve çantamı. hırsızlık olayları çok oluyormuş. Çok şükür bizim başımıza şimdiye kadar bir şey gelmedi ama çantanız önünüzde, cüzdanınız ön cebinizde olsun. Çünkü inanılmaz kalabalık. Yani Roma benim gördüğüm en kalabalık yer bugüne kadar. Şimdi Pantheon'a geldik. Ancak içeri giremedik. Evet, her cumartesi, pazar ve tatil günlerinde rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Yoksa içeri giremiyorsunuz. Ama pazartesiden cumaya ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz ki az önce haberlerde artık 5 euro alacaklarını gördüm. Klasik beklediğim bir hareket. Bedava Şaşırmadım. olması zaten şaşırtıcıydı. Gelelim binaya. Bu bina Roma'da günümüze ulaşmış en sağlam antik Roma tapınaklarından birisi. Milattan önce 27. yüzyılda paganlar bir savaşı kazanıyorlar ve savaş sonucunda tanrılara hediye olarak bu tapınağı yapıyorlar ve içeride bir sürü pagan eserleri mevcut. Tabi Hristiyanlar aldıktan sonra bazı pagan heykellerini yıkmışlar. Biz önündeki sırayı yarım saat bekledik. Sırası hızlı ilerliyor. Eğer sıraya girerseniz yarım saat içinde sıra size gelir. Ama sıraya dediğim gibi rezervasyonsuz girmeyin hafta sonları, boşuna beklersiniz. Ha bir de şu detayı verebilirim. Az önce yanımıza geldiler, hafta sonları tabi bu işin tüccarları çıkmış. Aynen. Hem tur hem de içeri giriş rezervasyonu önceden yapmışlar muhtemelen. 15 euro kişi başı 30-35 dakikalık tur ve içeriye rezervasyonunuz olmasa da girebiliyorsunuz bu rehberlerle. Yani vaktiniz Girersiniz. yoksa ve illa Evet. girmek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. 15 euro. Şimdi bir sonraki durağımıza devam edelim. Bay bay. Hop. Başka bir günden merhaba. Şimdi biliyorsunuz ki buraya girememiştik. Son gün, pazartesi günü yani bizim son günümüz. Buraya geldik. İçerisini gördük ve içerisi gerçekten muhteşemdi. Kocaman bir çatısı var. Ben bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim. Dünyanın en büyük beton kubbesine sahip. Gerçekten nefes kesici duruyordu. Ben çok beğendim. Yukarıda bir tane delik var ve içeride hiç ışıklandırma, yani şimdi birazcık heykellerin üstünde ışıklandırma koymuşlar ama yani başka hiçbir ışıklandırma yok. Tek ışık kaynağı o tepedeki delik ve gerçekten aydınlık, bayağı bir aydınlık. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Biliyorsunuz ben böyle dolaşıyorum, çantam patladı. Yapacak bir şey yok. Böyle geziyorum. Şimdi geçmişe gidiyoruz ya da geleceğe gidiyoruz. Bilmiyorum, kafam çok karıştı. Haydi diğer mekanlarda görüşmek üzere. Evet, biz normalde size böyle gördüğümüz her kiliseyi, her yeri göstermeyelim diyoruz. Bu şekilde devasa bir kilise, içerisi de muazzam. Sizin de mutlaka görmeniz gereken bir yer. İçeride şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Şu tavan boydan boya sanat eserleriyle kaplanmış. Ve ortada
şu an görmüş olduğunuz gibi bir sıra var. Hazal'da sırada bekliyor hatta. Her yerde sıra bekledik. Dedik ki nerede sıra bekleyebiliriz? Daha önce yapmadığımız bir şey. Kilisenin içinde de sıra bekleyelim. Bu ne sırası? Fotoğraf çekilmek için bu sırada bekliyoruz. İşte ayna koymuşlar bir tane. O aynayı kamerayı doğrultarak yukarıdaki tavanı komple alabiliyoruz. Öyle de güzel fotoğraf, Insta fotoğrafı çıkıyor. Aslında Instagram'da çok meşhur. İtalya'da meşhur olmasa da. Nereye geldik? Bizi Çok- görebiliyor musunuz? Abi Ben şu kalabalık hayatımda nedir böyle ya? bir şey Ondan görmedim. önce şöyle bakar mısınız? Ben hayatımda bu kadar kalabalık görmedim. İnanamıyorum ya. Daha arka tarafa doğru gidiyor. Kamerayı çeviremiyorum. Elim o kadar dönmüyor yani. Yazın İnanılmaz kim bir bilir? kalabalık var. Hazal Insta Girl olduğu için saat 5'te 6'da gelelim diyordu sabah ama ben dedim saçmalama o saatte gidip ne yapacağız? Sakin oluyor diye ama şu an bu halini görünce hak verdim. Yani insan tam keyfini çıkaramıyor. Neyse şimdi burası Trevi Çeşmesi. Biz Türkler aşk çeşmesi olarak adlandırıyoruz ama dünyada hiçbir başka halk aşk çeşmesi demiyor. Aslında buranın adı Trevi Çeşmesi yani 3 çeşmeler. Bizdeki bir filmde çeviri hatası yapılıyor ve aşk çeşmesi deniyor. O günden itibaren de bizim dilimizde öyle kalmış. Güzel bir hata. Biz buraya öyle adlandırıyoruz. Yani bize özel, gayet güzel. Ortada görmüş olduğunuz heykel denizler tanrısı Neptün'ün heykeli. Altında hemen böyle 2 tane mitolojik figür var. Atları sakinleştiriyorlar. Biri huysuz, biri sakin olarak betimlenmiş atlar. Buraya 3 çeşmeler denmesinin sebebi çoğu tarihçiye göre eski zamanlarda 3 tane farklı kaynaktan gelen su burada birleşiyormuş. O yüzden buraya 3 çeşmeler diyorlar. Ama biliyorsunuz biz aşk olaylarını daha çok sevdiğimiz için daha önce işte 3 aşıklar burada kavuşmuş gibi bir hikayesi de var. Onu tam Entrika. bilmiyorum. Evet, artık siz hangisine inanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Burada bir de dilek dilenebiliyor. O Evet. istendi. Burada dilek dilenebiliyor. En küçük paralarınızı getirin. Ben İtalya'ya gelirken böyle bir kuruş topladım. Her yerde biliyorsunuz gördüğünüz Floransa'da da burada da dileyeceğim. Ama onun da bir yöntemi var. Evet, öyle. onun da bir yöntemi adabı var. vardır rakı içmenin gibi. Adabı var dilek dilemenin. Onu da sağ elinizle sol omzunuzdan atmanız gerekiyor. Ve dileğinizi Arkanızı dönüp. dilemeniz gerekiyor. Tabii ki evet. Çeşmeye böyle atamayız. Dileğinizi dilemeniz Öyle gerekiyor. sağa sola atsan evet olay olurdu. Türkler gelip dediğimiz gibi aşk için dilek diliyor. Yanlış anladıkları için ama normalde turistler tekrardan İtalya'ya, Roma'ya gelebilmek için bu dileklerini diliyormuş. Evet. Ama ben her şeyi sıralarım muhtemelen. Fark etmez dilek. Siz dileğin kabul olursa olur. Ama bir de şöyle bir şey var. Burada her hafta bu paralar o kadar fazla oluyormuş ki toplanıp hayır kurumlarına veriliyormuş. Evet ya ben hep merak ediyordum bu havuzdaki paraları kim alıyor, nereye harcıyorlar diye. Hem dilek diliyorsunuz hem sevap işliyorsunuz. Bir taşla 2 kuş. Şimdi burası inanılmaz kalabalık. Burada daha fazla durmak istemiyoruz. Evet. Tam köşede bir kilise var. O kiliseye gideceğiz. Eğer açıksa oraya gireceğiz. Gelin şimdi orada görüşelim. Buradaki kilise çok güzel. Tam çeşmenin köşesinde. Ama maalesef kapalı, biz giremiyoruz. Eğer girebilirseniz siz mutlaka girin. Çeşmenin gölgesinde kaldığı için çok bilinmiyor ama çok güzel olduğunu okumuştuk biz. Kurnel. Cappuccino. Evet, şimdi Kurinel Tepesi'ne geldik size veda etmeye. Bu Kurinel Tepesi Trevi çeşmelerine çok yakın ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da olduğu yer. Size buradaki Cumhurbaşkanı'nın sarayıyla veda edelim, o görüntülerle veda edelim istedik. Ama her şeyden önce ilk Roma videomuzun sonuna geldik. Umarım izlediğiniz görüntüleri beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, Kanalımıza daha fazla Roma video görmek için abone olmayı ve zili bildirimi açmayı unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.